Merhaba arkadaşlar. Bu videoda dünyanın en önemli boğazlarından ve nerede olduklarından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak boğaz, iki kara parçasının birbirine çok yaklaştığı, arasından deniz ve okyanus suyunun geçtiği doğal geçittir. Dünyadaki bazı boğazlar gemilerin ulaşım mesafelerini kısaltmasından ve konumundan dolayı önemli boğazlardır. Gelin hep birlikte dünyanın en önemli boğazları hangi boğazlarmış, nerede bulunuyormuş ve neden önemliymiş bakalım. Bering Boğazı Asya kıtasının en doğusunda, Kuzey Amerika kıtasının en batısında bulunan boğazdır. Bu iki kıtayı birbirine bağlar. Bir tarafında Rus toprağı, diğer tarafında Amerika'nın Alaska toprağı vardır. Kısacası Amerika ve Rusya arasında doğal sınır oluşturur. Kuzeyinde Arktik Okyanusu, güneyinde Büyük Okyanus bulunur. Bu iki okyanusu birbirine bağlar. Dover Boğazı, Kuzeybatı Avrupa'da bulunur. Marş Denizi'nin en dar olduğu yerdir. Bir tarafı İngiltere toprağı, diğer tarafı Fransa toprağıdır. Kısacası bu boğaz İngiltere ve Fransa arasında doğal bir sınır oluşturur. Marş Denizi ile Kuzey Denizi'ni birleştirir. Dover Boğazı deniz yolculuğunda mesafelerin kısalmasını sağlar. Örneğin Almanya, Belçika, Hollanda gibi kuzeyde bulunan ülkeler Dover Boğazı'ndan geçerek güneye gitmek istediklerinde yollarını kısaltmış olurlar. Böylece bütün Birleşik Krallık adasının etrafından dolaşmalarına gerek kalmaz. İstanbul ve Çanakkale Boğazı Türkiye'nin toprakları içerisinde bulunur. Ortasında Marmara Denizi vardır. Akdeniz'i Karadeniz'e bağlar. Karadeniz bu iki boğaz sayesinde deniz olarak anılmaktadır. Bu boğazların bir tarafı Avrupa, diğer tarafı Asya'dır. Asya ve Avrupa kıtasının birleştiği yerde bulunur. Karadeniz'e kıyısı olan Romanya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkeler Akdeniz'e ve sonrasında okyanuslara açılabilmek için Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçmek zorundadır. Aynı şekilde bu ülkelere gidecek olan gemiler bu boğazlardan geçerek ulaşabilirler. Çanakkale ve İstanbul Boğazları konumundan dolayı dünyanın en önemli boğazlarındandır. Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz'in en batısında bulunur. Bir tarafı İspanya toprağı, diğer tarafı Fas toprağıdır. Afrika ve Avrupa kıtasının birleştiği yerde bulunur. Cebeli Tarık Boğazı, Süveyş kanalı yapılana kadar Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin açık denizlere ve okyanuslara ulaşabilmek için çıkabilecekleri tek geçitti. Süveyş kanalı Akdeniz'in en doğusuna yapıldığı için bugün Cebeli Tarık Boğazı halen önemini korumaktadır. Bab el-Mandeb Boğazı, Adan Körfezi'ni Kızıldeniz'e bağlayan boğazdır. Afrika kıtası ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayırır. Bir tarafında Cibuti, diğer tarafında Yemen toprağı vardır. Akdeniz'den gelip Süveyş kanalından geçen gemiler sonrasında bu boğazdan geçerek Güney Asya kıyılarına ulaşabilir. Böylece Afrika'nın etrafında dolaşmak zorunda kalmazlar. Dünyanın en önemli ticaret yollarından birinin üzerinde bulunmasından dolayı bu boğaz dünyanın en önemli boğazlarındandır. Hürmüz Boğazı Umman Körfezi ile Basra Körfezi'nin arasında bulunur. Arap Yarımadası ile Asya kıtasını birbirinden ayırır. Bir tarafı İran toprağı, bir tarafı Umman toprağıdır. Hürmüz Boğazı enerji taşımacılığında önemli bir geçittir. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkeler dünyaya yaptıkları petrol ihracatını bu boğazdan geçerek yapabilirler. Bu da Hürmüz Boğazı'nı dünyanın en önemli boğazlarından biri yapar. Malakka Boğazı Asya kıtasının güneyinde bulunan bir boğazdır. Malezya ve Endonezya'nın Sumatra adasının arasında bulunan uzun ve dar bir boğazdır. Dünyanın uzak bir köşesinde olmasına karşılık bu boğaz dünyanın en önemli boğazlarından biridir. Önemi Süveyş ve Panama kanalına eşdeğerdir. Boğaz, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusu birbirine bağlar. Çin, Hindistan gibi dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan ülkeler bu civarda bulunur. Dolayısıyla bu geçit dünyanın en kalabalık geçitlerindendir ve dünyanın en önemli ticaret yollarından birisidir. Magellan Boğazı, Güney Amerika kıtasının en güneyinde bulunan boğazdır. Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu birbirine bağlar. Burası 1520 yılında Magellan tarafından keşfedildiği için bu adı almıştır.
Boğaz uzundur ve içinde takım adalar vardır. Bu takım adalar Şili ve Arjantin arasında paylaşılmıştır. Süveyş kanalı inşa edilene kadar Magellan Boğazı dünyanın en önemli boğazlarından birisiydi. Günümüzde o kadar önemli olmasa da bu boğaz halen aktif olarak kullanılmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.